députés socialistes, sosyalist olan vekillerle, parlamenterlerle birlikte, des députés du groupe de la gauche, sol gruplardan gelen vekillerle birlikte bu grup Kürtlerle dostluk grubunu oluşturduk. et des députés aussi d'autres groupes qui nous suivent sans être directement impliqués. Ve diğer gruplar da var saydıklarım, yani sol, sosyalist, Yeşiller Partisi'nin dışından da yine vekiller varken aramızda. Nous avons tenu plusieurs réunions déjà au sein du Parlement européen. Avrupa'da birçok birlik de bizi destekliyor. Et malgré la crise du Covid-19, nous avons Avrupa'da birçok birlik de bizi destekliyor. Et malgré la crise du Covid-19, nous avons continué notre action tout au long des mois qui sont survenus depuis. Covid-19 pandemisine rağmen eylemlerimizi sürdürüyoruz. Alors nous sommes deux parlementaires ici, je donnerai la parole. Burada iki parlamenter varız. Le dernier acte de solidarité a été la résolution votée lors de la dernière session pour demander la libération de M. Demirtas. HDP ile dayanışma göstermek ve Demirtaş'ın tahliye edilmesini istemek için burada bulunuyoruz. Cette libération est pour nous un sujet de grande importance, car la démocratie en Turquie, la démocratie pour le Kurdistan, c'est aussi l'avenir de la démocratie pour l'Europe. Burada bulunmamız şu açıdan çok önemli. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, Kürdistan'da demokrasinin gelişmesi Avrupa'ya da demokrasiyi Avrupa'daki demokrasiyi de geliştirecek. Ce que nous avons vu ce matin, bu sabah da gördük ki, c'est un procès politique dans une dictature. Bu bir diktatörün siyasi davası aslında. Il n'y a pas de respect des droits des avocats et de la défense. Savunma avukatlarına saygı yoktu, avukatların haklarına saygı yoktu. Et le public est composé en majorité de policiers et de militaires. Salonun içerisinde polis ve asker vardı, savunmaya gelenler ve işte suçlananlar dışında. Yani çoğunluğu polis ve asker oluşturuyordu. Nous souhaitons quand même que la justice passe et qu'elle conduise à la libération de tous les prisonniers politiques kurdes qui sont passés devant ce procès. Dileriz ki davanın sonucunda tüm tutuklu yargılananlar serbest bırakılır. Je vous remercie. Je vais céder la parole à mes amis parlementaires. Teşekkürler. If we have a female friend who wants to speak. No, Demba Shevalno. Demba Shevalno. Thank you for this presence here for this important moment. Bu önemli günlerde burada olduğunuz için teşekkür ederiz. As the colleague from the Green Group has said, we have convened here in many numbers from different places, from different political groups. Arkadaşımın da belirttiği gibi burada birçok farklı gruptan, politikadan parlamenterler olarak buradayız. To say clearly that we stand in solidarity with HDP and that we refuse the idea of the regime of Erdogan to cancel politically this party through a judicial case. Açıkça belirtiyoruz ki biz HDP ile dayanışma içerisindeyiz ve Erdoğan'ın bu diktatör rejiminin karşısında duruyoruz. My name is Brando Benifei. I'm a member of the Socialist and Democrats group in the European Parliament, the biggest progressive group and the overall second biggest political group of the Parliament. Sorry, your name? Brando Benifei. Ben Avrupa'da Sosyalist ve Demokrat Partisi'nde parlamenterim Avrupa Birliği'nde. Sorry, I forget your name.
Brando Benifei. Benifei. Benim adım Brando Benifei. As it was said by the colleague before me, we have been united and with a large support in the European Parliament to condemn what is happening in Turkey, the repression of freedom and democracy. Arkadaşımın da belirttiği gibi Avrupa Parlamentosu'nda büyük bir birlik oluşturduk. Türkiye'deki antidemokratik uygulamaları ve HDP'ye uygulanan baskıları Avrupa Birliği'nde dile getirmek için. The Prime Minister of Italy, Mario Draghi, recently said that Erdogan is a dictator. And I think that what we have seen today is a symbol of this authoritarian way of doing, because the basic rights were not respected for the due process in the trial. İtalyan Başbakanı Erdoğan'a diktatör demişti. Biz bugün burada bu otoriter anlayışın aslında bir örneğini gördük. İşte avukatların en ufak bir hakkına dahi saygı duyulmadığını gördük. I think it's very important for Europe and Turkey that we work together, that we keep dialogue. But it cannot be done at the terms of Mr. Erdogan. And I think that it's very important that we are here in solidarity and that we react so to fight against authoritarianism. Tabii ki Türkiye ve Avrupa Birliği birlikte hareket etmeli. Ama bu Erdoğan'ın yolunda olmamalı. Tam da bu sebeple HDP ile dayanışmayı göstermek için bugün buradayız. Thank you, and we will stand in solidarity with HDP not only today but also for the future steps of this trial and the others too. Thank you. Teşekkür ediyorum. Sadece bugün için değil dayanışmamız. Her zaman HDP'nin yanındayız ve bu davayı da sonuna kadar takip edeceğiz. Okay, thank you. Do we have a female like Frank who wants to say something? Maybe If no, she, no? She, the Kurdish people from Sweden, no? I can say, but I think it's do you want expensive to also? each time. Okay, we have one more. I mean, we are asking if female friends are not. Okay, please. Huh? Anna, you may want to go first and then. Okay. Okay. And I then finish, we'll go. Okay. My name is Ana Miranda. I come from Galicia, Benim adım Ana Miranda, Galicia'dan geliyorum. from the party, sister party of the HDP. HDP'nin kardeş partisiyiz. When I was member of the European Parliament, we defend the right of the HDP to be the third political party in Turkey as a legal party, and especially to be respected by the Erdogan's regime. Avrupa Parlamentosu'nda da HDP'nin Türkiye'deki yasal bir parti olduğunu söyledik ve HDP'nin haklarını savunduk Erdoğan'ın rejimine karşı. As member of the mixed delegation with Turkey, Union European Turkey, we were here sometimes to defend the right to have a dialogue. Burada zaman zaman bu karma grupla birlikte bir arada oluyoruz. HDP'nin haklarını savunmak için ve diyalog geliştirmek için. But what kind of dialogue could we have with a dictator? Ama bir diktatörle nasıl diyalog kurulabilir ki? When it's not respect the rights of a party to be respected. Partinin haklarına saygı duyması gerekiyor. It's not my opinion. It's the opinion of the European Human Rights Court. Bu benim fikrim değil, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin fikri. And it's for that we were present also in the trial of Demirtas in Strasbourg. Tam da bu sebeple Strasbourg'da da Demirtaş davasını takip ettik. And to finalize, today was a political theater, an articulation of a theater for the world to ask for the illegalization of the HDP. And we don't allow the illegalization of the HDP because it's our party friend, and we want to defend the HDP in the European Union, but also in the world. So you have our collaboration. Bugün de
bir tiyatroya, siyasi bir tiyatroya tanıklık ettik. HDP'nin gayrimeşrulaştırılması için, illegalize edilmesi için. Ama biz buna ne Avrupa Birliği'nde ne de dünyada izin vermeyeceğiz. Bonjour, je m'appelle Éric Coquerel, je suis député à l'Assemblée nationale française. Eric Coquerel, Député à l'Assemblée nationale française. Fransa Parlamentosu'nda milletvekili. Voilà, j'appartiens au groupe France Insoumise, présidé par Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle en 2022. Boyun eğmeyen Fransa Partisi'nden geliyorum. Başkanımız Jean-Luc Mélenchon da 2022'de aday olacak. Je représente donc ici ce groupe. Onu temsilen buradayım. Onun grubunu temsilen buradayım. Je suis là pour trois raisons. Burada olmamın 3 sebebi var. Le premier, c'est un devoir internationaliste avec le HDP, qui pour nous est un parti avec lequel nous avons un lien de partenariat très fort. Birinci sebebi HDP ile internasyonel dayanışma duygularımızı iletmek. İnternasyonel bir dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için buradayım. La deuxième raison, c'est que le procès politique auquel nous assistons ici, malheureusement, se reproduit dans beaucoup d'endroits du monde. İkinci sebebi de Türkiye'deki politik gidişat, Türkiye'deki siyaset insan haklarının önüne geçiyor, insan haklarını ihlal ediyor. O yüzden buradayım. La justice est instrumentalisée par des pouvoirs autoritaires pour faire taire ses opposants dans beaucoup de continents. Otoriter bir rejim olan iktidar şu anda yargıyı araçsallaştırmış durumda. C'est la raison pour laquelle je soutiens ici les 109 militants et responsables du HDP qui ont affaire à un procès politique. Bu siyasi süreçte yargılanan HDP'lilerin yanında olduğumuzu göstermek için bugün buradayım. Nous avons en effet vu aujourd'hui qu'il y avait de la place pour 300 policiers dans le tribunal, mais pas de place pour les avocats du HDP. Bugün mahkeme salonunda 300 polis için yer vardı ama HDP'nin avukatları için yer yoktu, ayrılmamıştı. Et nous savons que ce qui est visé ici est l'interdiction du HDP. Bunun HDP'yi engelleme aracı olduğunu görüyoruz, biliyoruz. La troisième raison, c'est que le HDP est aujourd'hui dans un tribunal pour avoir agi en solidarité avec les combattants kurdes de Kobane. Excusez-moi, je n'ai pas compris. La troisième raison, c'est que les responsables du HDP qui sont aujourd'hui au tribunal le sont parce qu'ils ont affirmé leur solidarité avec les combattants kurdes de Kobane. Ouais, j'ai compris maintenant. Bugün HDP'nin yargılanmasının sebebinin Kobane'deki Kürtlerle dayanışma göstermesi olduğunu da biliyoruz. Et nous savons que les combattants kurdes du Rojava sont les principaux alliés de la France contre le djihadisme islamiste. Kobane'deki Kürtlerin cihatçı IŞİD'e karşı savaştıklarını da biliyoruz. Pour toutes ces raisons, nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement français n'a rien dit sur ce procès. Bu sebeple Fransız hükümetinin de sessiz kalmasını anlamıyoruz. Et dès que je rentrerai en France demain, je vais demander un rendez-vous au ministre Le Drian pour comprendre son silence et demander que la France réagisse vis-à-vis de ce procès. Bu sebeple Fransa'ya döndüğümde İçişleri Bakanı'ndan randevu isteyeceğim. Neden sessiz kaldıklarını soracağım. Et je vais faire la même chose avec le président de l'Assemblée nationale française, M. Ferrand, puisque sont accusés beaucoup de parlementaires du Parlement turc, de l'Assemblée nationale. Aynı şekilde Meclis Başkanı'ndan da randevu isteyeceğim. Kürtlerin uğradığı bu haksızlığa karşı neden sessiz kaldığını soracağım. Merci.
there anybody, any female friends who wants to? Huh? Okay. My name is Maciej Konieczny. I'm Polish MP and a member of Progressive International Delegation for Kobane Trail. İsimleri unutuyorum ya. Maciej Konieczny. It's a hard Maciej one. Konieczny, Polonya'dan geliyorum. Polonya milletvekiliyim. And a part of a Progressive International Delegation for the Kobane Trail. Kobane davasında ilerici ittifakın bileşeniyim. What we've seen today didn't look like a beginning of a fair trial. Bugün adil bir yargılama görmedik bugünkü davada. We've seen a courtroom where were enough place for a lot of police and military men, but there was no place for defenders. Polis ve asker için yeterince yer vardı bugünkü mahkeme salonunda ama savunucular için, avukatlar için yer yoktu. We've seen a judge who didn't even pretend to be impartial. Tarafsız davranıyormuş gibi dahi görünmeyen bir hakim vardı karşımızda. It wasn't a fair trial. It was a prosecution of HDP, and it was a repression against democratic opposition in Turkey. Adil bir yargılama yoktu. HDP'yi suçlayan, HDP'yi yargılamak isteyen bir davaydı bu. Ve Türkiye'deki demokrasi bileşenlerini de yargılıyorlardı. So it's important for the world to see what we've seen today in the courtroom and to hear what we've heard. Bugün bizim mahkeme salonunda gördüğümüz hukuksuzluğu dünyanın da görmesi, bilmesi önemli. So that's why we stand in solidarity with HDP, with Kurdish people, with Turkish citizens, and we're here to spread the word and to send message to other countries that the right to free trial isn't in place in Turkey, and maybe it's time to stand up to Erdogan's regime and not to make another deals with Erdogan regimes on the cost of Turkish citizens and Kurdish people. Tam da bu sebeple bugün buradayız. HDP ile, Kürtlerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarıyla dayanışmak için buradayız. Evet. Bu kadar. Okay. Os presento primero, ¿vale? We are Marta Rosique, myself. I come from Esquerra Republicana in the Catalan countries, and I am a member of the Spanish Parliament. Katalonya'dan geliyorlar. İspanyol parlamentosunda üye, parlamenter kendisi. Okay, I'm Eulalia Raguan, member of the Catalan Parliament and from the Popular Unity candidacy. Katalonya parlamentosunda parlamenter, Popular Unity candidacy. Popular candidature, popular candidature, unity popular candidature. Okay. Halk Birliği adayı. Halk Birliği adayı şu anda Katalonya parlamentosu için. And I'm Ollana Etxebarrieta, Basque parliamentarian from Euskal Herria Bildu. Bask bölgesinde parlamenter. What we have seen today with this trial is a clear example of what a political trial is. This trial should have never actually started. Bugün politik dava nasıl olur? Açıkça onu gördük. Aslında bu dava hiç başlamamalıydı. This trial is just an excuse to criminalize the Kurdish movement in solidarity also with the Kurdish movement in Kobane, and also an excuse to illegalize our sister party HDP. Bu davanın sebebi aslında Kürt hareketini,
Kobane'de IŞİD'e karşı savaşan Kürtlerle dayanışma gösteren Kürtleri ve bizim kardeş partimiz HDP'yi kriminalize etmek. The trial has started without the lawyers inside the room. It has started without the lawyers having all the files. And we've seen also how they couldn't actually speak Kurdish because the translation wasn't properly, and the video camera wasn't working also. They were muted at all times. Dava başlarken avukatlar salonda değildi. Aynı şekilde iddianame okunurken de avukatlar salonda değildi. Öte yandan Kürtçe savunma yapanların çevirmenleri düzgün çeviri yapmadılar. Segbis'le bağlananların da görüntüleri, sesleri yeterince kaliteli değildi. This is a trial without democratic guarantees. So this trial shouldn't continue. Today, we are here to condemn the repression to the HDP and to the Kurdish movement, and to show our huge solidarity from the Catalan countries, from the Basque country, to our Kurdish friends, and especially to HDP. Bugün burada HDP'ye yapılan baskıları kınamak için ve HDP ile dayanışma göstermek için buradayız. As Marta said, we are coming from the Spanish state, and we have seen there also the last years, but not only with Catalan movement, also with Basque movement, how the trial, or how there are some trials that are used as a or they have a political use just to annihilate the ones who are disputing the power of a dictatorship or a president that is an authoritarian president. Biz Katalanya'dan ve Bask bölgesinden parlamenterler olarak aslında İspanya'da da hukukun nasıl politikanın bir parçası olduğunu, kullanıldığını biliyoruz, manipüle edildiğini biliyoruz. Benzer şeyleri yaşıyoruz biz de. We know what's a political trial, and we know also that the Kurdish movement knows perfectly what are political trials. This is why it's more important than ever to strengthen solidarity and to work together against all these governments that they say that are democratic, but in fact they use their power just to persecute or to criminalize Kurdish movements or peoples all around the world. Siyasi dava ne demek biliyoruz. HDP'nin de siyasi bir davayla yargılandığını biliyoruz. Biz de bunlara daha kendimizden de tanık olduğumuz, yaşadığımız için tüm dünyada bu siyasi davalara karşı bir arada olmalıyız, dayanışma göstermeliyiz. Bu sebeple Kürt hareketiyle burada dayanışmak için buradayız. Yes, and finally, very shortly, to say, we always say that we have to defend who's defending the others, and HDP nowadays is who's defending a feminist state, a socialist state, where all the people could have their rights. HDP'nin savunduğu değerleri vurguladı. HDP feminizmi savunuyor, HDP sosyalizmi savunuyor. Biz de bunları savunduğumuz için HDP'nin yanındayız. And in this moment, when Turkish state go out of the Istanbul Convention, we stand by the side of the people who's defending the rights of women, of LGBT people, of Kurdish people, of everyone. Türkiye bir anda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı ki bu sözleşme kadına karşı, LGBT artılara karşı şiddetin önlenmesi için vardı. Bonsoir, je suis Jean-Christophe Célin et je suis à la tête donc d'une délégation du parti de gauche.
Jean-Christophe Selan, Fransa Sol Partisi'nden geliyorum. Avec Émilie Marche, je suis le nouveau coprésident du parti de gauche, Emily, secrétaire national dış ilişkiler sorumlusu et nouveau coprésident. ve yeni eş başkanıyım partinin. Nous sommes ici car nous venons régulièrement en Turquie aux côtés de nos camarades du HDP. C'est la 14e mission que nous organisons en 8 ans en solidarité avec nos camarades. HDP ile dayanışmak için sürekli farklı organizasyonlarda Türkiye'ye geldik. Bu 14. gelişimiz. Aujourd'hui, deux choses ont été attaquées. Une première, une symbolique historique, la bataille de Kobane, et une réalité politique profonde, le HDP. Bugün iki şey yargılanıyordu. Birincisi IŞİD'in saldırılarına karşı direnen Kobane halkıyla dayanışmak ve de HDP'nin politikası. Le gouvernement Erdogan a ressorti l'histoire de Kobane 7 ans après. Erdoğan bu Kobane davasını 7 yıl sonra tekrar gündeme getirdi. La bataille de Kobane est un tournant historique dans la bataille contre l'État islamique, contre ISIS. Kobane'deki savaş, IŞİD'e karşı verilen savaş aslında tarihi bir savaştı. Mais surtout, pour les peuples du monde entier, la bataille de Kobane, c'est la symbolique de la bataille des femmes pour l'égalité contre l'islamisme politique. Bu tarihi savaş aynı zamanda kadınların da zaferiydi. Bu IŞİD'e, cihatçı harekete karşı aslında feminist bir zaferdi de. Donc après cette symbolique historique, le gouvernement Erdogan s'attaque au HDP comme principale force d'opposition. J'ai bien dit principale force d'opposition, car il y a un autre grand parti qui existe dans ce pays, mais ça n'est pas un parti d'opposition. Dolayısıyla bugün HDP'ye saldırıların da tarihi bir önemi var. Aslında tarihi bir sembol oluşturuyor. HDP Türkiye'deki birinci muhalefet. Bunu bilerek söylüyorum. Si la coalition AKP-MHP s'attaque au HDP, c'est bien parce qu'il a compris que le HDP est en capacité dans toute la société turque d'être une alternative. AKP-MHP ittifakı, iktidarı HDP'ye saldırıyor. Çünkü onlar da HDP'nin tüm Türkiye'nin yurttaşlarına seslendiğini ve onların sorunlarını sahiplendiğini gösteriyor. En effet, le HDP n'est pas simplement le parti des Kurdes, c'est le parti des droits, c'est le parti de l'écologie, c'est le parti du féminisme, c'est le parti de la redistribution sociale. HDP sadece Kürtlerin partisi değil, artık o insan haklarını savunan, feminizmi savunan, ekolojiyi savunan, sosyalizmi savunan herkesin partisi. C'est la raison pour laquelle le combat du HDP est le nôtre. Ce drapeau est le nôtre. Le programme du HDP est le nôtre. Le programme du confédéralisme démocratique pour l'ensemble du Moyen-Orient est aussi notre programme. Tam da bu sebeple HDP'nin bayrağı, HDP'nin programı, savunduğu değerler, demokratik konfederalizm, Orta Doğu için demokratik konfederalizm, hepsi aslında bizim de sahiplendiğimiz değerler. Donc je terminerai mon intervention en demandant au gouvernement français d'arrêter les relations économiques avec la Turquie tant que la question des droits de l'homme ne fait pas partie des discussions. Buradan Fransız hükümetine seslenerek konuşmamı bitirmek istiyorum. İnsan haklarına saygılı olunmadığı müddetçe Türkiye ile ekonomik ilişkileri sonlandırın. En attendant, nous sommes aux côtés de notre parti frère, le HDP. Vive la solidarité internationale. Kardeş partimiz HDP ile dayanıştığımızı söylüyorum. Yaşasın internasyonel dayanışmamız. Anybody else who wants to take the floor? No? Ben o zaman I will and thank you all of you for being here with us.
It was a great motivation for us. Despite the pandemic, so many people came to here. It shows us that we are not alone here. People in different parts of the world, actually, they do care about what we are doing here. It was a great sign of solidarity. Biz de çok teşekkür ediyoruz heyetimize. Dünyanın değişik yerlerinden geldiler, milletvekilleri. Hepsi HDP üzerindeki baskıların bir politik olduğunu, iki bu baskıların uluslararası dayanışmayla ancak aşılabileceğini düşündüğü için burada sizlerin huzurunda tekrar biz teşekkür ediyoruz. Basına da çok teşekkür ediyoruz. Çok acil bir soru varsa alalım. Yoksa zaten konu gündem belli. Yoksa da kapatalım burada diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun.